Bildiğimiz üzere Rick and Morty Marvel evrenine sayısız göndermeler yaparak bu ikonik çizgi dizi evreninin hayranları için oldukça eğlenceli ve derinlikli bir deneyim sunuyor. Elbette ben de bu seriyi takip eden biri olarak gerçekten bu tür referanslardan fazlasıyla keyif alıyorum ve bugün sizlerle birlikte bu göndermeler hakkında konuşmak istedim. Evet, bugün sizlerle birlikte Rick and Morty serisinde Marvel'a gönderme yapılan sahnelerin hepsini inceleyeceğiz ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ha siktir. Ben daha büyük bir kötülük sezin. Rick and Morty'nin Vindicators 3 Dünya Yok Eden'in Dönüşü adlı bölümde Vindicators adı verilen koruyucu ekip doğrudan Marvel'daki Avengers ve galaksinin koruyucularına atıfta bulunuyordu. Ekip üyelerinin kişilikleri ve rollerine bakıldığında her birinin Marvel kahramanlarına olan benzerlikleri net bir şekilde görünüyor. Kaptan Maximus direkt olarak Star-Lord'a benzeyen lider bir karakterdi. Hem Star-Lord'un özgür ruhlu tavrı hem de takımın lideri olarak Maximus'un benzer yönleri dikkat çekiyordu. Ya da ekibin diğer bir üyesi olan Milyon Karınca Ant-Man'e benzeyen bir karakterdi. Karıncaların mikro boyutta bir araya gelip savaşması Ant-Man'in küçülüp devleşmesiyle olan benzerliğe fazlasıyla benziyordu. Ayrıca bölümün esas kötüsü olan Dünya Yok Edici de Marvel'daki Thanos ve Galactus'a fazlasıyla benzeyen bir tehditti. Her iki karakter de evreni yok etmeye çalışan devasa güce sahip varlıklardı. Bu tehdit Vindicators ekibinin karşısına çıkan en büyük düşman oluyordu. Tıpkı Marvel evrenindeki ikonik kötüler gibi. Ayrıca dikkatli bakarsanız ekibin logosu da Avengers logosuna fazlasıyla benzer bir şekilde tasarlanmış. Bu da Marvel hayranları için tanıdık bir görsel göndermeydi. Boşaltma. Zamanı Morty. Rick and Morty serisinde Arınma Gecesi'ne benzeyen bir bölüm vardı. Bu bölümde Rick ve Morty Summer'dan yardım istiyor ve onlara gönderilen zırhların Iron Man zırhına benzemesi Marvel evrenine yapılan bir diğer dikkat çekici göndermeydi. Özellikle Tony Stark'ın geliştirdiği Iron Man zırhının güçlü, teknolojik ve koruyucu yapısı burada Rick ve Morty tarafından benzer şekilde kullanılıyordu. Bu gönderme Rick ve Morty'nin teknolojiye olan bağımlılıklarıyla da uyumluydu. Tamam. Ben ahtapot tarafından ısırılan bir deniz bilimciyim. Ahtapot tarafından. Boyutlar Arası Kablo TV 2 Kışkırtıcı Kadar adlı bölümde bizim Sweet ailesi boyutlar arası kablolu izlerlerken birbirinden farklı programlara denk gelirler. Ancak bir tane program var ki diğerlerinden çok daha farklı ve Marvel'a bolca gönderme yapıyor. Bahsettiğim sahnede bir tür mutant katil ahtapot adam görüyoruz. Bu katil ahtapot adam Doktor Octopus ve Doktor Strange olan benzerliğiyle oldukça ön plana çıkıyor. Bu karakterin ahtapot mutantına sahip olması elbette akıllara Doktor Octopus'u getiriyordu. Aynı zamanda yüzünün yarısına bakıldığında sakal ve saç tarzı da tıpkı Doktor Strange'e fazlasıyla benziyordu. Baktığımız zaman Doktor Octopus ve Doktor Strange'e çok benzediği için bu karakter bence bir Marvel göndermesiydi. Jerry, tuşlara daha hızlı vurursan çalışmaz ve o köpük eldivenler seni güçlendirmez. Biliyorum, dostlar seni güçlendirir. Sizinle aynı müzikali seyret. Eğer Rick and Morty serisini izliyorsanız uzaylı parazitlerin Sweet ailesinin evini bastığı o meşhur bölümü muhakkak biliyorsunuzdur. Bu bölümde Rick ve Morty evrenindeki halk göndermesi çok ama çok dikkat çekiciydi. Bu bölümde uzaylı parazitler bizim Sweet ailesinin anılarını değiştirirken bir yanında da halk karnavalına gittiklerini görmüştük. Bu sahne Marvel'ın Yeşil Devi'nin kişiliği ve gücüyle alay ederken Rick and Morty'nin tipik kara mizahına da hizmet ediyordu. Halkın yeşil ve öfkeli doğasına Rick ve Morty'nin kendi kaotik dünyalarına verdiği tepkilerle yapılan bu gönderme hem eğlenceli hem de zekiceydi. Hologramları geçirin. 27 Rick kendi zaman boyutlarında var. Bildiğiniz üzere Rick konseyi Rick and Morty'nin olmazsa olmazıdır. Birçok kez görmüş olduğumuz bu Rick konseyi Marvel'daki Kang konseyine yapılan belirgin bir göndermeydi. Baktığımız zaman Kang zamanla oynayan, paralel evrenleri etkileyen ve güç savaşlarıyla tanınan bir karakterdi. Düşündüğümüz zaman Rick konseyinin de zaman yolculuğu, çoklu evrenler ve her bir Rick'in farklı versiyonları Kang ve paralel evrenlerle ilgili temaları doğrudan hatırlatıyordu.
Hangisi? Bir şey. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ancak Solar X adlı bölümde Rick ve Morty'nin Marvel'a yaptığı birden fazla gönderme vardı. Bölümün başlarında Rick ve Morty çaresiz ve aç bir şekilde uzayda sürüklenirken Uzay Bet'in onları bulup kahramanca kurtarması çok belirgin bir göndermeydi. Açıkçası bu sahne Endgame filminin başlarında Tony Stark'ın zor durumda olduğu ve Kaptan Marvel'ın onu kurtardığı sahneye fazlasıyla benziyordu. Ayrıca Bet, Uzay Bet ve Summer'ın Rick'in çalışma alanına girdiklerinde burada Marvel karakterlerinin silahlarına benzer silahlar bulmaları oldukça ilgi çekiciydi. Tüm bunların yanı sıra bölümün devamında Summer'ın X-23'ün yani Wolverine'in kızının pençelerine benzer pençeler kullanması da oldukça güzeldi. Dünyadayız. Ne biliyorsun? Çünkü bence şu Hugh Jackman. Cidden öyle. Hey Jackman! Beni tanıması normal. İkimiz de Oscar töreni sunduk. Ayrıcalıklı bir kulüptür. Bu bölümde Hugh Jackman yani Wolverine karakterinin oyuncusu direkt olarak yer alıyordu. Açıkçası bu da X-Men filmlerine olan göndermenin en bariz örneğiydi. Bölümdeki X-Men göndermeleri özellikle Hugh Jackman'ın konuşmalarında ve sahnelerinde oldukça dikkat çekiciydi. Bu durum Rick ve Morty'nin Marvel evrenine olan saygısını ve mizahi taklitlerini gösteren bir başka yaratıcı örnekti. Lab önlü çakma Doktor Strange. Rick Sanchez millet, evrenin en zeki adamı ve soygun sanatlarının acımasız eleştirmeni. Yuhalamanız manasız, neye tezahürat yaptınız? Bu bölümde Rick ve Morty suçlularla dolu bir şehirde gezerken Rick üzerindeki ceketi çıkartıp bir korumanın üzerine doğru fırlatıyordu. Ceket tıpkı Marvel'daki Doctor Strange'in ikonik pelerini gibi hareket ediyor ve neredeyse bilinçli bir şekilde düşmanını etkisiz hale getiriyordu. Bu sırada Rick açıkça Doctor Strange'e atıfta bulunarak bir yorum yapıyor ve bu sahne daha da belirgin bir Marvel göndermesi haline geliyordu. Size Odin olduğumu söylemiştim imansız kafirler. Ve bu emirlere uymadığınız sürece sizi bu çukurda vurmaya devam edeceğim. Örümcek adam. Bu bölümde ise Rick ve Morty Valhalla'ya gitmenin yolunu arıyorlardı ve bölüm içinde bunu başarmışlardı. Marvel sinematik evreninden ve mitolojiden bildiğimiz üzere Valhalla dediğimiz yer Thor, Odin ve Loki gibi karakterlerin öldükten sonra gitmiş olduğu yerdi. Bölüm içinde karakterlerimiz Valhalla'ya gitmeyi başarmışlardı. Ancak bölümün en komik yeri Rick'in kendini Odin olarak tanıtması, Thor'un babası ve Spider-Man'in amcası olduğunu söylemesiydi. Açıkçası tüm bu sahnelerin fazlasıyla komik ve güzel bir gönderme olduğunu söyleyebilirim. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Rick and Morty serisinde görmüş olduğumuz tüm Marvel göndermeleri hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.